Herkes iftar telaşındayken cebimizden 0 lira müze parası çıkararak Osmanlı'nın başkentini nasıl gezeriz? Bursa'nın iftar öncesi sessizliğine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hepinize Osmanlı'nın başkenti Bursa'dan merhabalar. Bugünkü gezimize Yeşil Türbe ile başlıyoruz. Yeşil Türbe, bilmiş olduğunuz gibi adı yeşil olmasına rağmen mavi çinilerden yapılmış muazzam bir eser. Ve içerisinde de Fetret devrini bitiren Çelebi Mehmet'in ve ailesinin naaşları bulunmakta. Görüntüleri de görmektesiniz. Görüntülerle beraber yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda dünyada sadece 4 tane bulunan ve bir tanesi de Türkiye'de bulunan o yerdeyiz. Irganlı Köprüsü'ndeyiz. Irganlı Köprüsü de Floransa gibi üzerinde ticaret alanlarının da olduğu bir köprü. Yani sizin anlayacağınız şekliyle Floransa'ya gidip 2000 euro, 3000 euro para döküp orayı ziyaret etmenize gerek yok. İlla böyle bir köprü göreceksiniz. Irganlı Köprüsü'nü de ziyaret edebilirsiniz. Irganlı Köprüsü'ne girmek de ücretsiz. Herhangi bir para ödemenize gerek yok. Şimdi birazdan görüntüleri göreceksiniz. Ne kadar güzel bir yer olduğunu göreceksiniz. Buraya gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda Kozan'ın girişindeyiz. Kozan'ın çok önemli bir tarihte noktası var. İpek yolunun son durağı ve aynı zamanda Kraliçe Elizabeth'in de buraya gelip bir şeyler aldığı yer. Şimdi içeriye girelim ve yukarıdan çeşitli görüntülerle devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda Kozan'ın o tarihi avlusundan çıkıp sadece 50 adım ya da 100 adım yürüyerek Ulu Cami'nin meydanına geldik. İçeride profesyonel kamera ve gimbal izin vermedikleri için ekipmanı çantaya koydum. Yola telefonla devam ediyorum. İnşallah görüntü kaybı vesaire yoktur. Bu devasa 20 kubbeli şaheseri sizlere göstermeden bir yere gitmek istemedim. Burayı size anlatmak istedim. Öncelikle burası Ayasofya gibi paralı bir yer değil girişi. Tabii ki yabancı turistler için söylüyorum bunu. Buraya girmek tabii ki de bedava. Zamanında Yıldırım Bayezid 20 tane savaş kazandığında 20 tane ayrı cami yaptırmak istiyor. Ama ve lakin daha sonradan bunu 20 kubbeli tek bir cami olarak revize ediyorlar. Bundan sonra da caminin yapımına başlanıyor ve bu mükemmel şaheser ortaya çıkıyor. Ulu Cami aynı zamanda içerisinde şadırvan bulunan nadir camilerden bir tanesi. Ve bu suyun akışı da insana gerçekten ayrı bir huzur veriyor. Burada bir sürü farklı evliyalar yetişmiş, sofiler yetişmiş. En bilindik örneklerinden bir tanesi Bursalı olanlar bilir. Somuncu Baba'yı bilirsiniz. Somuncu Baba da bu Ulu Cami'de çok fazla adıyla alakalı şeyler anlatılan isimlerden bir tanesi. İçerisinde bulunan ahşap minber tek bir çivi bile çakılmadan kündekari tekniğiyle yapılmış. Üzerinde Galileo'dan yüzyıllar önce işlenmiş bir güneş sistemi kabartması var. Bu da o dönemki bilgi düzeyinin Avrupa'dan ne kadar ileride olduğunu gösteren bir sembol. Caminin içerisinde bir tane vav sembolü var ve bu sembolün önünde rivayet edilir ki Hz. Hızır Aleyhisselam'ın buraya gelip
burada namaz kıldığı söylenir. Bundan dolayı bu vav sembolü de Ulu Cami için önemli bir semboldür. Evet arkadaşlar, şu anda Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Yavaş yavaş şu karşımızda görmüş olduğunuz yere doğru, surlara doğru gidiyoruz. Orası da Tophane'nin bir parçası ve birazdan orada olacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Louvre Müzesi'ni görmek için Paris'e gitmenize gerek yok. Burada da aynısı var. Buranın adı Louvre Müzesi değil, sadece Zafer Plaza. Başka bir farkı yok. Evet arkadaşlar, şu anda Bursa'nın en ikonik yerlerinden bir tanesindeyiz. Şu anda Bursa'nın manzarasını en güzel izleyebileceğiniz yerlerden birindeyiz. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi Hanlar bölgesini boydan boya görebildiğiniz bir yerdesiniz. Burası 2 yıl önce, aşağı yukarı 2 yıl önce yapıldı. Bundan önce bayağı bir altı binalar vesaire vardı. Dolayısıyla burayı yıktılar ve Hanlar bölgesini ortaya çıkartmak istediler. Gerçekten de çok güzel bir yer oldu. Çok hoş bir yer oldu. Şimdi bu üzerinde durduğum alan da aslında bir fotoğraf çekilme alanı. İnsanlar buraya gelip fotoğraf çekiliyorlar bir şekilde. Ve gerçekten burası Tophane'ye çok yakın. Tophane'ye doğru yürürken sağ tarafta burayı görebilirsiniz. Zaten tabelalar da var. Görebilirsiniz. Buraya kesinlikle gelip fotoğraf çekmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şu anda Eski Bursa'nın giriş noktalarından birisindeyiz. Burası da Bursa'nın giriş noktalarından bir tanesi. Ama görmüş olduğunuz gibi bu kapı bir tık daha ünlü bir kapı. Genelde insanlar gelip buraya fotoğraf vesaireler çektiriyorlar. Burası isim olarak da Saltanat Kapısı olarak geçiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, yola devam. Şimdi buranın önemli şeyleri var. Bir tanesi UNESCO tarafından koruma listesine alınan Orhan Gazi ve Osman Gazi türbeleri ve aynı zamanda şu karşımda görmüş olduğunuz Saat Kulesi. Saat Kulesi 2. Abdülhamit Han tarafından yaptırılmış ve Bursa'ya kazandırılmış bir eser. Aynı zamanda Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri de Bursa fethedildikten sonra hem Osman Gazi'nin hem de Orhan Gazi'nin vasiyeti olarak Bursa'ya gömülmek istedikleri için buraya defnedilmişler ve ikisinin de şu anda türbeleri günümüzde Tophane'nin içerisinde bulunmakta. Evet arkadaşlar, Bursa'nın manzarasını izlemek istiyorsanız burası Bursa'nın manzarasını izlemek için en güzel, en şahane noktalardan bir tanesi. Benim de demiş olduğum gibi aslında burası tarihi bir yer ama ve lakin günümüzde güzel bir Bursa manzarası izlemek isterseniz işte burası aradığınız yer, Tophane.
Evet arkadaşlar, şu anda sizlere mükemmel bir Bursa manzarasından veda ediyorum. Yeni bir ekipman aldığım için onu kullanmakta da biraz açıkçası zorlanıyorum, zorluk çekiyorum. Ama yine de bu güzel mekanda sizlere görüşürüz demek istiyorum. Umarım Bursa videomu beğenmişsinizdir. Şimdi Ramazan olduğu için çok fazla öyle gezi, işte yemek falan vesaire o tarz şeyler yapamadım açıkçası. Ama gene de elimden geleni yaptım sizler için. Ramazan'da Bursa'ya gelmek gerçekten çok iyi, çok ayrıcalıklı bir durum. Çünkü insanlar genelde evlerinde oluyorlar, çok kalabalık olmuyor. Bursa normalde çok kalabalık bir yer. Ama demiş olduğum gibi Ramazan'da Bursa'ya gelirseniz kesinlikle pişmanlık yaşamazsınız. Gerçekten de çok ekonomik bir tatil yapmış olursunuz. Sizlere o yüzden öneririm Bursa'ya gelmeyi. Ben şimdi denizden geldiğim için açıkçası biraz da pahalıya geldi. Ama İstanbul'dan ve çevre illerden gelecekseniz tabii ki çok daha uyguna gelebilir sizler için. Evet, Bursa ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.